Herkese selam. Bu videoda süslü yılbaşı kurabiyeleri hazırlayacağız. Üzerindeki çubuk şekerlemeleri de kendi ellerimle yapacağım. Açıkçası ilk defa yapıyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Eğer siz de ilk defa yapıyorsanız ya da tereddütleriniz varsa ben yaparsam emin olun siz de yaparsınız. Hazırsanız yapımına geçelim. Önce kurabiyeleri süslerken kullanacağımız çubuk şekerlemeleri yapacağız. 1 su bardağı pudra şekerini eleyerek kabıma alacağım. Aroma vermesi için de 1 çay kaşığı vanilin ekliyorum. Şimdi azar azar süt ekleyerek kıvamını ayarlayacağım. İlk defa yaptığım için de ne kadar süt gidecek bilmiyorum. En son kıvamını ayarladığım zaman ne kadar eklediğimi söylerim. Şimdi karıştıracağım. Hazırlayacağımız karışım ne çok koyu olacak ne de çok akışkan olacak. Bunu azar azar süt ekleyerek ayarlayabilirsiniz. Sütü fazla kaçırırsanız da tekrardan pudra şekeri ekleyerek dengelersiniz. Şimdi bir tatlı kaşığı daha koyuyorum. Karıştırırken mikser de kullanabilirsiniz. İşiniz çok daha kolay ve hızlı olur. Bir tatlı kaşığı daha koyacağım. Şöyle hızlıca 2-3 dakika daha çırpıyorum. Toplamda 5 tatlı kaşığı süt ekledim ve bu kıvama geldi. Yanılmıyorsam bu kıvam doğru kıvam. Ne çok koyu ne de çok akışkan. Şimdi bunu şöyle kenara alalım. 2 tane de kase alacağım. Şimdi ben renklendirmek için aşağı yukarı her markette satılan jel renklendiricilerden aldım. 3 tane renk yapacağım. Biri beyaz, biri yeşil, biri de kırmızı olacak. Şöyle biraz biraz kaplara ayıracağım. Şimdi önce kırmızıdan birkaç damla damlatacağım. Karıştırıp renk almasını sağlıyorum. Ayrıca bunlar beklerken koyulaşıyor. Koyulaştığında da tekrardan süt ilave edip kıvamını açabilirsiniz. İstediğim kıvama getirdim rengini. Şimdi bunu da yeşil yapacağım. Yeşil renk de bu şekilde. Şimdi ayrı ayrı sıkma torbalarını alacağım. Pişirme kağıdının üzerine şekillendireceğim. Önce yeşille başlıyorum. Ucunu azıcık keseceğim. İnce çubuklar elde etmeye çalışacağım. Böyle bir şey ilk defa yaptığım için başarısız olabilirim. Ama deneyimimin tamamını sizinle paylaşacağım. Bu biraz kalın oldu. Şöyle dağıtsak olur mu? Evet, olmuyormuş. Neyse, devam edelim. Sıkmaya devam ettikçe daha ince yapmaya başladım. Şunu fark ettim ki eğer yavaş sıkarsanız çok kalın çizgiler oluyor. Ama böyle sıkmaya başlayıp bir anda böyle hızlıca çekerseniz çok daha ince oluyor. Şimdi biraz da kırmızı yapalım. Sıkmaya başlıyorum. Arkasından hızlıca çekiyorum. Şimdi beyaza çok yer kalmadığı için ben buraya birkaç tane sıktım. Kalanını başka bir kağıda sıkacağım. İlk kez böyle bir şey yapmamıza rağmen bence iyi iş çıkardık. Burada yeşilde birazcık kalınlıkları ve başlardaki bu topakları saymazsak gayet de ince çubuk şekerlerimiz oldu. Şimdi ben bunu hiç kaldırmadan bu şekilde kurumaya bırakacağım. İlk defa yaptığım için de ne kadar sürede kuruyacağını bilmiyorum. Kuruduğu zaman görüşürüz. Yaklaşık 1 saatte kurudu. Beyaz olanı da size göstermek için buraya koydum. Şimdi dikkatlice bu kağıttan kaldıracağız. Zaten kolaylıkla kalkıyor gördüğünüz gibi. Ve parçalarını ayıracağız. Ama ayırmaya geçmeden önce şu kalın parçayı ve buradaki topaklanmaları çıkarmak istiyorum. Onları arasına almayacağım çünkü. Şimdi pişirme kağıdını şöyle esneterek şeker çubuklarını çıkartıyorum. Şimdi bu kağıttakileri çıkardım. Uzun olanlarını da kendim kırıyorum. Şu şekilde. İstediğim uzunlukta parçalıyorum. Yaptığımız çubuk şekerleri böyle bir kasenin içerisine aldım. Şimdi bu şekerlemeleri kenara alıp nefis bir kurabiye hazırlayacağız. Bunları da üzerine süslerken kullanacağız. Haydi tarife geçelim. Kurabiye hamuru için 125 gram oda ısısındaki tereyağını kabıma alıyorum. Üzerine de yarım su bardağı pudra şekeri dökeceğim. Şimdi bu ikisini karıştırıp krema kıvamına getireceğim. Bu kadar yeterli. Şimdi bir tane de yumurta ekliyorum. Yumurta da oda ısısında olursa çok daha güzel olur. Şimdi kuru malzemeleri ekleyeceğim. Kuru malzemeleri eleyerek ilave ediyorum. Burada 2 su bardağı un var. Onu direkt döküyorum. Yarım paket kabartma tozu. 1 paket de vanilin ekliyorum. Şimdi hepsini birden eleyeceğim. Buradan sonra yoğurarak devam ediyorum. 2 su bardağı un ekledim ama biraz yetersiz kaldı. Çok az daha ekleyeceğim. Yaklaşık çeyrek su bardağı kadar daha ekledim. Kurabiye hamurumuz hazır.
Toplamda ne kadar un ekledim? 2 su bardağı önceden eklemiştim. Daha sonra çeyrek su bardağı kadar daha ekledim. Siz de öyle yapabilirsiniz. Önden 2 su bardağı ekleyin. Eğer yetersiz kalırsa çeyrek su bardağı kadar daha ekleyebilirsiniz. Unun markasına göre miktarı değişebiliyor. Her zaman söylediğim gibi. Tariflerde unu kontrol etmekte fayda var o yüzden. Şimdi bunu şöyle kenara alalım. Hamuru pişirme kağıtları arasında açacağım. Eğer pişirme kağıdınız yoksa tezgahı unlayıp öyle de açabilirsiniz. Bu yöntemle çok pratik ve kolay bir şekilde açabiliyorsunuz hamurunuzu. Şimdi şöyle hafifçe bastıracağım önce. Diğer pişirme kağıdını da üzerine alıyorum. Elimle bastırıp hamuru yerleştireceğim. Arkasından yarım santim olana kadar merdaneyle açacağım. Sanırım yeterince açtık. Şimdi böyle bir bardağın ağzıyla yuvarlak kurabiyeler keseceğim. İsterseniz kurabiye kalıbı da kullanabilirsiniz. Bu hamuru tekrardan açıp şekillendirmeye devam edeceğiz. Şekillendirdiklerimi tepsiye dizeceğim. Hazırladığım kurabiyeleri önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişireceğim. Kurabiyeler 10 dakikada güzel bir şekilde pişti. Bir sonraki adıma geçebilmek için ben kurabiyeleri soğuttum. Şimdi kurabiyeleri süsleyeceğiz. Bunun için 120 gram beyaz çikolatayı kaseye aldım. Toplamda 2 paket kare çikolata ediyor. Şimdi bunu benmari usulü eritip geliyorum. Çikolatayı erittim. Şimdi kurabiyeleri alacağım. Kenarına çikolatayı batırıp tekrar dizeceğim. Çikolatanın üzerine de çubuk şekerleri serpiyorum. Kurabiyelerimiz hazır. Çikolatası donduktan sonra servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.